Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir giysi yenileme projesi var. Bu videoda bu gördüğünüz düz, beyaz, sade tişörtün kollarını tığ işi yaparak yakasına da bir miktar çalışmalar yapacağım. Böyle tığ işi eklemelerle tişörtümüzü süsleyeceğiz, yenileyeceğiz. Evet, şimdi projemize başlayalım. Arkadaşlar, öncelikle tişörtümüzün kolunu kesip çıkaracağız. Şöyle tam çizgiden her iki kolu da kesip çıkaralım. Evet, kolları kestik arkadaşlar. Şimdi bu tişörtün normalde omuzları düşük geliyordu bana. O yüzden şöyle bir 2 santim kadar şuradan şöyle keseceğim. Onun öncesinde şöyle iğneliyorum kayma yapmasın diye. Şöyle düzgün bir şekilde iğneleyelim. Her iki omuzdan da keseceğim. Şöyle işaretliyorum. Şöyle 2 santim kadar evet, oraya işaret koydum. Şimdi keseceğim. Şuradan başlayarak şöyle şunu çıkarayım. Sizin tişörtünüzün omuzu düşük değilse bunu yapmanıza gerek yok. Evet. Bu şekilde daralttım. Diğer kolu da aynı şekilde yapacağım. Evet, kollarımız hazır. Şimdi direkt tığlamaya geçeceğiz. Kollar bittikten sonra yakanın da kesimini ve tığlanmasını yapacağım. Şimdi tığlamaya geçelim. Bunun için Alize Diva kullanıyorum. Beyaz rengi. Tığ olarak da 2 numara 2 milimetre tığ kullanacağım. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, kolun bir tarafını yaptım ben. Şimdi diğer tarafını birlikte yapacağız. Şu ilk sırayı yaparken şöyle ince bir dantel tığ kullanıyorum. Bakın şu şekilde. Yoksa şu normal öreceğimiz tığla bu penyeyi delmek zor olacaktır. O yüzden ilk sıralarda hep böyle daha ince dantel tığ kullanıyoruz. Şimdi buradan ilmek alarak başlıyorum. Şöyle e, bu kolda bunu göz kararı başladım. Herhangi bir sayısı yok. Fakat diğer kolu yaparken bu sayının aynısını yapacağız. İki kolun eşit olması için. Şimdi kaç tane yaptığımı sayacağım ve aynı eşit aralıklarla buradan ilmek alıp aynı sayıda ilmekle başlayacağım bu kolda. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi koltuk altından başlıyorum. Şöyle ilmek alırken şöyle bir kıvırıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir kez kıvırıyoruz. Şu kalınlıkta bakın kıvırıyorum şöyle. Ve o kıvırdığım yerin altından alıyorum. Yani tek kat penyeyi almış oluyorum. İki kat değil. Şöyle geçiriyoruz. Şöyle tekrar yapayım. Tabii tığ ince olduğu için bir tık daha kalın tığa geçeyim. Bu da çok ince geldi. Evet, şöyle bakın bir tık daha kalın tığa geçtim. Şimdi başlayalım. Şöyle bakın şu kadar kıvırıyorum şu mesafeden. Şöyle
bir miktar yukarı çekerek, böyle o katladığım kalınlık kadar yukarı çekerek kumaşı kıstırmasın diye böyle yapıyorum. Evet, 2 zincir, 1 2 zincir, sonra yine bakın şu mesafeden katlayarak devam ediyorum. Evet, bakın katladığım yerin altından deliyorum. Tek kat kumaşı deliyoruz. 1 2, şöyle kıvırıyorum. Penye olduğu için sürfle yapmaya gerek yok ama normal kumaşlarda önce bir sürfle yapın. Ondan sonra böyle katlayın. Sürfleyi de elde ya da makinede yapabilirsiniz. Fark etmez. Bakın sündürerek alıyorum. Evet. 1 2 zincir. Her seferinde böyle arkaya bakalım ki şöyle hani fazla katlama, eğiklik olmasın diye. Şöyle dikkatlice bakın. Evet. Bu şekilde bütün etrafını dolanacağız. Diğer kolla yaptığım aynı sayıda ilmekle diğer kolu göz kararı yapmıştım. Bunu da aynı sayıda ilmekle devam edeceğim. Siz kendi kol bu genişliğinizin ölçüsüne göre bu ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Evet, ilk sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi normal öreceğim tığa geçtim. Şimdi burada benim yaptığım ilmek sayısı her bir kol için 84 ilmek yaptım. 84 ilmek bu kolda, 84 ilmek bu kolda. Bu 84 ilmeği de alırken şuna dikkat edin. Yarısı bu tarafta, şuradan başlayıp yani ön kısımda 42 ilmek, arka kısımda da 42 ilmek. Hani eşit olacak ön ve arka. Bu şekilde ilmek sayımız. Evet, şimdi başlıyorum normal kol örgüsüne. Şimdi şu omuz arkadaşlar, şurası omuzdan başlıyoruz. Şöyle aldım. Şimdi burada şöyle bakın, şu tepe omuz çizgisinden itibaren 1 2 ilmek var. Şu üçüncü ilmekten başlıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle bakın. Bir ilmeği atladım. Diğerine battım. Sonra yine 1 2 3 4 5 zincir. Bir ilmeği atladım. Diğerine battım. Evet. Şimdi sıra sonlarında her zaman 3 zincirle bitiriyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Evet, 3 zincirle bitiriyoruz her zaman sıra sonlarını. Şimdi yine öbür sıraya döneceğiz. 1 2 3 4 5 zincirle öbür sıraya dönüyoruz ve işimi ters çevirdim. Şimdi burası yarım oldu. O yüzden şuraya batıyorum. Bakın şu 3 zincir çektiğim yere atladım, buraya batıyorum. Ve yine 1 2 3 4 5 zincir çekip buraya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Evet, burada normalde bir boşluk atlayıp diğerine batıyorduk. Fakat burada boşluk şu olduğu için, hani şu mesafeden şuraya batıyorum arkadaşlar. Şuraya batarsak kasacak. O yüzden şuraya batıyorum.
Evet, bu şekilde. Şimdi 3 zincirle bitiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Yine bir atlayıp diğerine batıyorum. Sıramızı tamamladık. Şimdi yine 5 zincirle dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir dönüyorum. Evet. Şurayı atlıyoruz. Şuraya batıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonrakine batıyorum. Böyle sırayla. Şimdi yine 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burada yine şurayı yapmıştık. Direkt buraya batıyoruz. Yani bunu atlayıp buraya batmıyoruz. Buraya batıyoruz. Yine 3 zincirle bitireceğim. 1, 2, 3. Bir atlayıp diğerine batıyorum. 5 zincirle dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 dönüyoruz. Bunu atlayıp şuraya batıyoruz. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Kolumuz, evet, bir oradan bir oradan bir oradan bir oradan yapa böyle son ilmeğe kadar geleceğiz. Son ilmekten sonra bakın şurada yaptığım gibi son ilmekten sonra şöyle bir sıra çalışması yapacağız. Evet, şöyle son ilmeğe kadar böyle kafes örgü işimize devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle bakın kolun bitimine kadar tamamını bu şekilde doldurdum kolun. Siz bu noktadan sonra isterseniz böyle kolu uzatmak için aynı bu kafes örgüsüne devam edip ondan sonra şu çalışmayı yapabilirsiniz. Ben çok fazla uzatmak istemediğim için kolu hemen bu örneğe geçiyorum. Evet, burada şimdi başlayalım. Şu dilimin sayısı önemli değil arkadaşlar. Siz ne sıklıkta şurada başladıysanız o şekilde sayıda yapabilirsiniz. Kol genişliğine göre değişir çünkü. Evet, şimdi başlayalım. Şuraya geçiyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve şu ilk boşluğa kıstırıyorum. Sonra doluyoruz. Bir sonrakine 1, 2, üçlü trabzan. Doluyorum. Yine aynı yere üçlü trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı yere trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi hemen yan tarafla şöyle kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine kıstırıyorum. Şöyle bakın. Yine arada şundan yapacağız. Direkt trabzana geçtim. Evet. 1, 2, 3 zincir aynı yere 1, 2. Bir sonrakine kıstırdım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonrakine. Evet. Böyle devam edelim sıra sonuna kadar. Yani bir trabzanlı çalışma, bir boşluk, bir trabzan, bir boşluk şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi şöyle kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum diğer tarafa. Kıstırıyorum. Evet, benim yaptığım sayılara göre 9 tane
dilim oldu. Sizin yapacağınız kol büyüklüğüne göre değişebilir bu sayı. İlla aynı sayıda olması gerekmiyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dilim oluyor. Buradan birkaç boşluk olabilir. Onları atlayabilirsiniz. Hani böyle illa her arada dilim olması gerekmiyor. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle şu boşluğun orta noktasına kadar şöyle yürüterek geliyorum. Evet. Buradayken doladım. Şu boşluğun içine 8 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Evet. Şimdi ilk boşluğa kıstırıyorum. Sonra yine hiç zincir falan çekmeden direkt diğer boşluğa geçiyorum. Yine 8 tane trabzan yapacağız. Evet. Devam edelim bu şekilde. Evet, son sıraya geldik arkadaşlar. Bu sırayı da şöyle bağladım. Bakın. Burası koltuk altı oluyor. Evet. Şimdi şuraya kadar gelelim. Şöyle. Evet. Şu trabzanın tepesine geldim bakın. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 aynı yere batıyorum. Onun yanındakine 1 2 3 aynı yere batıyorum. Yanındakine evet. Bu şekilde devam edelim. Trabzanların tepelerine böyle fıstık yapıyoruz. Evet, sonuncuya geldim. Şu iki taneyi bir arada alacağım. Çok marullamasın diye. 1 2 3 yapıyorum. Evet. Şimdi şu sonuncu ve şu araya batıyorum. İkisini birlikte aldım bakın şu şekilde. Hemen diğer trabzana geçiyorum. 1 2 3 zincir aynı yere batıyoruz. Hemen yanındakine 1 2 3 zincir aynı yere. Evet. Böyle bu şekilde fıstıkların tamamlayalım. Sonra ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci dilime geçeceğiz. Evet, sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi şuradan ikinci dilime başlayacağım. Bunun için şöyle bakın. 5. Sıraya başlayacağız. Şöyle şu yaptığımız sırayı saymıyoruz. Şuradan başlatıyoruz saymayı. 1 2 3 4 5. sıraya doldurmuş oluyoruz bu dilimi. Şöyle çevirelim. Şu şekilde tutuyoruz. Ön yüzü bize doğru baksın örgünün diye. Evet. Şimdi önce ipimi şöyle tığıma alayım. Şimdi sayalım arkadaşlar. Şöyle şu sıradan hemen sonra saymaya başlıyoruz. 1 2 3 4 5. sıradan. Yani şuradan başlıyorum saymaya, tığımı yerleştiriyorum, sıraya başlıyorum. Evet, şimdi buradan 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Evet, şöyle bakın, şimdi şuradayız.
Şuraya batıyorum. Hemen aynı sırada devam ediyoruz. Hemen yan tarafına kıstırdım. Sonra doladım. Aynı örneğimizi tekrarlıyoruz. Hemen yan taraftaki boşluğa geçiyorum. Buraya 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Normal örneğimizi uyguluyoruz. 1 2 3 zincir doladım. Şu sık iğnenin şu tarafına bu sefer yapıyorum o 3 dolguyu. 1 2 3. Evet. Şimdi şuraya kıstırıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve bir sonrakine kıstırıyorum. Tekrar doluyorum, bakın. Bir sonrakinde dolgularımı yapmaya başlıyorum. 1 2 3. Evet. Bu şekilde birinci sırayı oluşturalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle oluşturuyoruz. Evet, devam edelim. Evet, şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Normal artık şu örneği uygulayacağız arkadaşlar. Birinci sıramızı yaptık çünkü. Direkt şuradan başlıyorum. Ve şu boşluğa 8 tane trabzanı dolduruyorum. Evet, bu sırayı yapıyoruz ve sonra yaka kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, diğer kolumuzu da tamamladık böyle. Şimdi buhar ütüsü yapacağım. Ütüyü değdirmeden sadece buharını vererek. Diğer kolumuz da böyle. Şimdi yakasını yapacağız. Yakanın böyle bir görüntüsü var. O hoşuma gitmediği için onu keseceğim ben. Tam şu dikişten, evet, şöyle kenarından keselim. Şu dikişin kenarından şöyle şu şekilde kesiyoruz. Evet, yakamızı kestik. Bakın, tam dikiş kenarından şöyle. Aynen kolda yaptığım gibi şöyle önce ince tığla başlıyorum, bakın. Kolay delebilmek için. Yine aynen kolda yaptığımız gibi ilk sırayı bu şekilde sık iğnelerle yapıyoruz. Şöyle yine 2 zincir çekiyorum arada. Şöyle bakın, eşit aralıklarla 1 2 Evet, bu şekilde yakayı ilk sırasını yapalım. Evet, tığlama işlemimizi yaptık arkadaşlar, birinci sırayı. Şimdi normal modele geçeceğiz. Bu arada tığımı da değiştirdim. Evet, şimdi şöyle bir zincir çekiyorum. Şu ilk yere batıp şöyle ilmek alıp bekletiyorum. Doluyorum ve hemen yanındaki yerden hepsini birden alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve şuradaki, bakın, boşluğa şöyle kıstırıyorum. Sonra tekrar doluyoruz. Bu aynı yere, şu battığım, demin battığımız yere batıyoruz. Doluyoruz. Sonra onun yanındaki yere doluyoruz ve hepsini birden alıyoruz. 1 2 3 zincir. Bakın, şu aradaki boşluğa şöyle kıstırıyoruz. Doluyoruz. Aynı yere batıyoruz. Biraz da yüksek çekiyorum şöyle.
onun yanındaki yere şöyle 1, 2, 3 şu araya kıstır. Bir kez daha yapalım. İlk yere bat. Onun yanındakine bat. Hepsini bir al. 1, 2, 3 şu araya kıstır. Evet. Yakamızı da arkadaşlar böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tişörtümüz tamamlandı. Şöyle bakın. Yakasını da göstereyim. Yakası da çok güzel oldu. Sanki böyle bir inci kolye takmış gibi bir hava verdi. Kollara da buhar verdim. Ütüyü hiç değdirmeden çok güzel böyle tiril tiril bir kol oldu. Şu şekilde. Evet, eski halinden eser yok. Şimdi askıda da bir bakalım. Evet, böyle askıda da böyle görünüyor. Şöyle bakın. Sıradan tişörtümüz böyle inci kolye ile takılacak şık bir bluza dönüştü. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.